Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce kışa uygun sıcacık yumuşacık bir altıgen hırka örüyoruz. Altıgen hırkayı sevgili Bil Hayal Hobi'den edindiğim iplerle örüyorum. İpin içeriğini hemen size şöyle göstermek istiyorum. Mohair, sim ve viskon karışımından oluşan bir ip grubu. 3 kat viskon, 1 kat sim, 1 kat da mohairimiz var. Ve bu da tabii ki hırkamızı sıcacık yapıyor. Bu hırkayı 4 milim tığ ile örüyorum. Ördüğüm hırkam 36'dan 40-42 bedene kadar uygun olacaktır. Tabii ki videonun içinde ve sonunda beden büyütme fikirlerini size bırakıyor olacağım. Bu hırkada ne kadar ip kullandığımı ise videonun sonunda hırkayı tamamladığımda hem toplam olarak kaç gram gitti hem de her renkten kaç gram gitti net bir bilgi olarak sizlere bırakıyor olacağım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Şöyle hemen ipleri kenara aldıktan sonra hırkanın detayını, bir tarafı örüldü ve tamamlandı, size göstermek isterim. Çok şık, çok tatlı bir duruşu oldu hırkamızın. İki parçayı bu şekilde birlikte hazırlayacağız. 24 toplamda 25 sıra örüyorum. 14 antrasit, 8 lila ve 3 bej olmak üzere 25 sırada tamamlıyorum hırkamı. Bu arada sonuna geldiğimde daha net size ölçüleri de veriyor olacağım. Şu anki haliyle önüme yatırdığımda bakın kol altından şuraya kadar, arkada genişleme yaptığım kısmı ölçmüyorum. Kol altından şuraya kadar hırkam 22,5 santim diyebilirim. Boyunu da size bu aşamada söyleyeyim. Kendinizinkinle belki karşılaştırırsınız. 50 santimde hırkamın boyu var. Etrafıyla falan böyle 55-60 santime yakın bir hırka olacak ördükten sonra diyorum. Öyleyse ilk olarak modeli nasıl kurduğumuzu görelim. Modelimizi kurarken klasik bir altıgen hırkada kullandığımız aslında çoğunlukla üçlü ikili trabzanlı grupları hazırlıyorum. Bakın şimdi parmağıma ilk olarak ipimi doladım. İçinden geçirdim. İlmeğimi de çıkarttıktan sonra biliyorsunuz ben yalancı trabzan kullanıyorum. Siz burada 3 zincirle de yükselebilirsiniz. İlk yalancı trabzanımı ördükten sonra yanına 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra arada burada 2 zincirim var. İkili trabzanlarla oluşan bu 3 tane grubun sayısını 6'ya kadar örüyorum. 6 adet ikili trabzanlarla üçlü grup. Altıgen hırka örmüş arkadaşlarım mutlaka vardır. Bunu da örmeyen yoktur herhalde diye düşünüyorum. 3 oldu. 6'ya kadar örelim. 6 adet olduğunda ortasını sıkıştırıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Yani 2 zincir çekip buraya batıp kaydırarak da devam edebiliriz ama ben o tekniği kullanmıyorum. Bir zincir çektim. Tığın üstüne ipimi aldım. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak tığımın üzerindeki ilmeklerin hepsini bir ördüm. Daha sonra da şöyle bir zincir çekip minik yükseliyorum. Etrafında döndürüp dibine batıyorum. Ve yine yalancı trabzanımı ördükten sonra yanına 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Siz burada yine zincirle 3 zincirle yükselebilirsiniz. Arada bir zincirim yok. Bu boşluğa geldim. Her bir boşluğun içine bu sırada 3 tane
ikili trabzan, 2 zincir, yeniden 3 tane ikili trabzanı örerek bu sırayı tamamlayacağız. Zincir yok. Diğer boşluğa geldim. Önce 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, yeniden aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Son boşluğu tamamladıktan sonra burada ilk örmüş olduğum üçlü grubun olduğu boşluğa geldim. Diğer 3 adet ikili trabzanımı örüyorum ve şimdi burada da bir üst sıraya geçeceğim için 2 zincir değil, tek zincir çekeceğim. Tığımın üstüne de ipimi alacağım ve hemen buraya gelip kaydırarak çıkıyorum. Pardon, tam güzel batamadım tepesine. Bir zincir çekip yükseldim. Hemen 3 tane. Bu sırada da bir alt sırada yaptığım işlemin aynısını tekrarlıyorum. Sadece burada artık şu ortadaki boşluklara da bir tane üçlü grup örmeye başlıyoruz. Köşelerin içine 2 tane. Geçişlerde arada zincir yok. 3 adet ikili trabzan. Tığın üstüne ipimi aldım. Köşedeyim. Köşeye geldiğimde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, yeniden 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve bu boşluğa geldim. Buraya da bir tane. Ördüm. Tekrardan köşedeyim. Başladığım noktaya kadar da aynı mantıkla devam ediyorum. Bu sıranın da sonuna geldik. Şimdi burada diğer üçlü grubumu örüyorum ve buradan sonra artık modelin kurulumuna başlayacağız. Yine aynı mantıkla ben yukarıya çıkacağım. Bir zincirimi çekip tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen ilk ördüğüm trabzanın tepesine battım. Çıktıktan sonra hepsini bir ördüm. Bir zincir yükseldim, üstüne aldım ve İlk yalancı trabzandan sonra 2 tane daha ikili trabzanımı örüp şimdi ne yapmaya başlıyorum? Şöyle. Buraya geliyorum ortaya. Arada zincirim yok. Ortaya geldim. Önce bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki ikinci trabzanımı şu altta bakın. Şu boşluğun altında denk gelen üçlü grubun ortasındaki trabzanı öne alarak örüyorum. Lastik gibi düşünün. Ve uzun bir bacak çekip 1 2 kere de çıkıyorum ve üçüncüyü yine bulunduğum bu kendi boşluğuma örüyorum. Arada zincir yok. Bakın şimdi yine diğer boşluğa geldim. Önce bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra ikinci trabzanımı şöyle hemen hop alta gelen üçlü grubun ortasındaki trabzanı öne alıyorum. İlmeğimi çıkartıp uzun bir bacak çekip 1 2 kere de çıkıyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Aynı boşluğun içine örüyorum diğer ikili trabzanımı. Köşeye geldiğimde ise hiçbir işlem yok. Farklı köşede hep aynı. Yalnız ortadaki zincir sayım burada değişiyor. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Normalde ilk 3 sırada köşelerde 2 zincir vardı. Buradan sonra artık 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 3 tane daha
ikili trabzanımı ördüm. Tığın üstüne ipimi aldım ve buraya geldim. Şimdi bir tane ikili trabzan, tığın üstüne ipimi aldım. Bakın alta iniyorum. Üçlü grubun ortasındaki trabzanı öne aldım. Ve üçüncüyü yine aynı boşluğun içine örüyorum. Tekrardan yandaki boşluğa geldim. İlk ikili trabzanımı ördüm. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp aşağı indim. Buradaki trabzanımı buldum. Uzunca bacağımı çekiyorum. Üçüncüyü de örüp yeniden köşeye geldim. 1 2 3 1 2 3 de zincirim var. Tekrardan diğer üçlü grubumu buraya örüyorum. Ve diğer boşluğa geldim. İlk trabzanımı ördüm. Tığın üstüne ipimi aldım. Aşağıdaki üçlü grubun ortasındaki trabzanı öne alarak adeta lastik örer gibi uzatıyorum. Bir de bacağımı ve ikinci trabzanımı böyle ördüm. Üçüncüyü de aynı boşluğa örüp bir yan boşluğa geçiyoruz. Bakın. Bu sırayı böylelikle bitirelim. Bu sırayı bakın böyle bitirdim. Aynı gösterdiğim teknikle. Şimdi buradaki köşeye geldim. Köşelerde biliyorsunuz artık 3 zincir çektiğimiz için burada yukarı çıkarken 2 zincir çekerek tığımda tutuyorum. Ve buradaki ilk trabzana batıyorum. Aradan ilmeğimi çıkartıp üçünü bir örüp bir üst sıraya çıkmak için köşenin ilk üçlü grubunu örüyorum. Ve bu uzun bacakları ördüğümüz sıranın bir üstünde artık sadece herhangi bir teknik uygulamadan tüm boşluklara 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Köşelerimiz yine aynı. 2 tane üçlü trabzan, 2 tane üçlü grup halinde ikili trabzan. Bakın bütün boşluklara aynı 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Şöyle göstereyim. Köşeye geldiğimde de yine 3 tane ikili trabzan, arada 3 zincir. Bundan sonra köşeler hep aralar 3 zincir. Yeniden döndüm buraya, arada 3 tane ikili trabzan. Hiçbir fark yok. Bu sırayı böylelikle tamamlayalım. Yani aslında modelin kurulumunda da şöyle bir şey yapacağız artık. Bir sıra uzun bacakları ördüğümüz sıra, bir sırada sadece böyle üçlü grupları ördüğümüz sıra olacak. Burada da sona geldim. Sadece üçlü grupları örerek tamamladım. Şimdi tekrardan üste çıktığımızda hemen önce 2 tane zincirimi çekiyorum ve şöyle ilk trabzanın tepesine batıp ipi kaydırarak çıkartıyorum. Hemen yalancı trabzanımı da öreyim. Yanına da 2 tane ikili trabzanımı öreyim. Ve buraya geldiğimizde şimdi artık bir sıra düz üçlüleri ördük ve uzun bacaklı sıradayız. Bir sıra uzun bacak, bir sıra düz örgü. İlk boşlukta
örerken altta benim uzun bacağım yok. Bir tek ilk başlarda yok ama ilk baştakini ben örüyorum alıp. Ama bundan sonrakilerde bakın hemen buraya üçüncüyü de öreceğim, unutmayalım. Bundan sonrakilerde bacaklar bana kendini uzun uzun zaten gösteriyor olacak. Bakınız şimdi burada batacağım bacağım önde zaten. Onu yine bir kez daha öne alıyorum şöyle. Upuzun çekiyorum. Aynı boşluğun içine bir tane daha örüyorum. Tekrardan diğer boşluğa geçtim. Bakın gösteriyor burada bacak kendini. Hop, upuzun çektim. Üçüncüyü de yine buraya ördüm. Başlarken ve biterken son boşluklarda altta uzun bacaklarımız göstermediği için biz kendimiz onu bulup örüyoruz. Yani bu sırada uzun bacaksız örgü yok. Köşeler hariç, onu söyleyeyim. Buldum alttakini, yine ördüm. Ah bakın burayı unutuyordum az daha. Unutmamamız lazım. Hemen 1, 2 ve 3 geldim köşeye. Arada 3 zincir. 1, 2, 3. Aradaki zincirim de 3'tü. Şimdi tekrardan uzun bacaklarımızı öreceğiz. İlkinde olmadığını biliyoruz ve biz hemen bulup ortadan üçüncüyü öne alıp örüyoruz. Upuzun. Sonra boşluğa diğer ikili trabzanımızı örüyoruz. Şimdi burada artık bize bacağın kendini gösterdiği yerdeyiz. Bacağı buldum. Öne aldım. Upuzun çektim ilmeğimi. Ve 2 kere de çıkarak ikili trabzanımı ördüm. Burada da yine gösteriyor kendisini. Ve burada son boşluktayım. Arkadakini, alttakini ben kendim ortadan buluyorum. Öne alıyorum. Upuzun örüyorum. Köşeye geldim. İşte modelim arkadaşlar bu kadar. Bundan sonra hep tekrar nasıl olacak? Şimdi şöyle üstünde hemen size göstereyim. Şurada 3 tane zincir köşedeyiz. Bakın şimdi şöyle olacak. Bunun bir üstüne gene geleceğim. Üçlü gruplarımı öreceğim. Buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane, buraya bir tane. Hiç başka atraksiyonum yok. Köşeler zaten hep aynı. Bir üste çıktığımda da yine ilk baştaki üçlüyü kendim bulacağım. Ama bu uzun bacakları öne alıp hop üstünden örmeye devam edeceğim. Modelimi aynen bu şekilde kuruyorum. Umarım anlaşılır olmuştur sevgili dostlar. Dediğim gibi ben bunu çok özür dilerim. 25 sıra halinde örüyorum. 25 sıra benim için ideal ölçüm. Sizler kendi ölçünüze göre uzatabilirsiniz sıra sayınızı. Ben 25 sırada 22 santim gibi demiştim galiba. Ulaşıyorum. Siz kaç santime ulaşıyorsunuz? Öncelikle onu bir kontrol edin. Ve arttırmanız gerekiyorsa ben 36 small bedenim. Küçük bedenim. Siz ona göre lütfen değerlendirin. Şöyle önüme alayım ilerlettiğim parçayı. Bakın şimdi bu aynı mantıkla ilerlemiş 25 sıra örülmüş bir parça. 25. sıraya geldiğimizde yapmamız gereken şey her bir 6 köşemizin 5 köşesini kenarını örüyoruz. 6. kenarını bakın şu 6. kenarını açıkta bırakıp geliyoruz. Bak bu son kenara kadar, burası benim son kenarım, son kenara kadar ördüm. Ne yaptım ben? Antresiti 14 sıra, lilayı 8 sıra, bejimi de 3 sıra ördüm. Bir tek örmediğim 3. sıra burası. Çünkü bunu örerken artık kolu oluşturacağım. Ne yapıyorum hemen? Bakın buradaki gibi göstereyim size kolu nasıl oluşturdum. Kol burada oluşmuş durumda. Üstten birleşeceğim ve kolumu oluşturacağım. Yani katlıyorum hemen önüme parçayı. Nasıl katlıyoruz? Şöyle altıgen formunu şöyle verdim hemen. Bakınız. Ve ben bunu buradan başlayıp
böyle birleştireceğim. Sonuna kadar birleştireceğim. İlk formu, bedenin formunu vermiş olacağım. Birleştirirken nasıl bir teknik uyguluyorum? Hemen onu da beraber görelim. Burada birleşeceğim yer iki kenar üst üsteyken bu köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Hemen buradan tığımı batırıyorum ve hemen ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve bu köşe boşluğunun içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Buradaki köşe boşluğunun, pardon, iki grup arasının boşluğuna batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve hemen sıradaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Karşısındaki boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan, tığdan çıkıyoruz. Arkadan ilmeği çıkartıp bir zincir. 1 2 3 tane ördüm, tığdan çıktım. İşte bu şekilde karşılıklı birleştirdikten sonra bir tarafın daha parçasının beraberce formunu vermiş olacağız. Karşılıklı kol kenarlarında sonuna geldim. Bakın burada şimdi köşeye son üçlüğümü örüyorum. İki de zincirimi çektim. Bu arkadaki köşeye batıp ilmeğimi içinden geçirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp kaydırarak ipimi keseceğim şimdi ve hemen kol ağzındaki toparlamaya, kol ağzını bir miktar daha uzatacağım. Sonrasında da nasıl bir lastiği, yani şu görüntüyü nasıl yapacağız, bu kısma geçelim. Kol ağzındaki işlemi yaparak bu parçada devam edelim. Şimdi bakın 2 sıra daha öreceğim. 2 sırada, şimdi uzun bacaklı sıradayım. Bakın son sıra hep düz örgü. Uzun bacakları öreceğim sıradayım. Uzun bacakları örerken bir tek şurada bir geçiş yapacağım. Sonrasında her yer aynı. Şöyle başlayalım mesela. Hemen şu noktadan başlıyorum. İlk olarak ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra şuradan, şimdi benim burada normalde uzun bacağım var ama ben burada hani ilk başlarken kendim uzatarak başlıyordum ya, burada o işlemi yapıyorum. Bunu uzatıyorum. Şunu da şöyle atalım arkaya. Daha sonra da hemen gelip diğer üçüncümü örüyorum. Burada ise bir toparlama yapacağız. Nasıl mı? Bir tane buraya öreceğim. Bir tane şu birleştikleri yere, burayı düz geçiyoruz. Bir tane de şurayı ördükten sonra hemen bu tarafa atlıyorum. Bu tarafta da bizim gördüğünüz gibi şurada hemen kendim uzatıyorum. Yanına bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Hemen yan boşluğuna gelip diğer uzun bacaklı üçlü grubumu çalışacağım. İpimi arasına kaçırmışım. Bacağı dolandım. Ve tekrardan diğer boşluğun içindeyim. Bu sırayı da bu şekilde, bu tekniği uygulayarak tamamlayalım.
Başladığım yere kadar geldim. Burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine şöyle bakın, bu sefer üstüne ip almadan batıp içinden ilmek çıkartıyorum ortada kalabilmek için, şu şekilde ve böylece ne örüyorum. Burada bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdükten sonra bulunduğum noktaya batıp ilk yalancı trabzanımı, yanına da 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu sırada da sadece üçlü gruplarımı öreceğim. Her boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Şöyle çıkayım şuradan. Bu sıranın da sonuna geldiğimde buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Ve şimdi artık bu sırada birlikte toplama yapacağız. Yani kol ağzını lastik için hazırlıyor olacağız. Bir zincir çekiyorum. Bulunduğum yere batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra yan tarafa geliyorum. Bir zincir çekiyorum ve üçünü bir örüyorum. Tekrardan yan tarafa geliyorum. Bir ilmek çıkartıp bekliyorum. Yan tarafa geldim. Bir ilmek çıkarttım, bekledim ve üçünü, pardon, kaçırdık. Çıktım. Bir kez daha. Üçü bir. 1 2 3'ü 1. 1 2 3'ü 1. 1 2 3'ü 1. Başladığım noktaya kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Bu sıranın da sonuna yaklaşırken sonda bir tane kaldı. O bir taneyi de tek örüyorum. Ve burada ilk örmüş olduğum, bakın, toplayarak ilk oluşan boşluğun içine kaydırarak geliyorum. Ve hemen şöyle ilmeğimi geçirdikten sonra bir ikili trabzan örüyorum. Dibine de batacağım şimdi. Siz burada zincirle de tabii ki yükselebilirsiniz ve her bu kestiğimde oluşan büyük boşlukların zaten bakın gözle görülüyor. İçine bir tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle görülüyor her biri. Bu sırada da bu işlemi yapıyoruz. Bu trabzanlı sıranın da sonuna doğru yaklaşıyorum. İlk ördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak geldim. Şimdi artık bu sıradan sonra lastik örmeye başlıyorum. Bu saydığım ördüğüm trabzan sırasıyla birlikte toplamda 9 sıra bu renkle öreceğim. Daha sonra 10. sırada kolda antrasite geçeceğim. Şöyle göstermek istiyorum size de. Başlıyoruz lastiğimize. İlk olarak şöyle yalancı trabzanımla yükseliyorum. Dibine battım. Ve bundan sonra sırasıyla trabzanlarımı bir öne, bir arkaya alarak örüyorum. Öne, arkaya, öne, arkaya. Bu sırayı bu şekilde örelim. Bir üstte de birlikte çıkalım. Şimdi burada da üst sıraya geçiyorum artık. Yani normalde trabzan 1 2 sıra örmüş oldum. Üstüne 7 sıra daha öreceğim. Şuraya tepesine batayım. Burada yine yalancı trabzanımı örüyorum. Pardon, kaçırdım onu. Şimdi tekrardan dibine battım. Ve artık bundan sonra trabzanlar bana nasıl görünüyorsa, yani üsttekini üstten, arkadakini arkadan örerek devam ediyorum. Üsttekini üstten,
arkadakini arkadan. O zaman ben bunu 9 sıraya tamamlayayım. Yeni renkle başlangıcımıza geçelim. Bejli olan 9 sıramı tamamladım. Şimdi hemen antrasitli olan son sırama başlıyorum. Yine ilk çıkış yaptığım kısımdan başlayacağım. Orayı bulalım hızlıca. Üstüne batıyorum. Daha sonra yalancı trabzanımı örüp şöyle alayım şunu da öne. Sırasıyla trabzanlarımı yine öne ve arkaya alarak son sıramı tamamlayacağım. Kolla işimiz, kol ağzıyla işimizi bitirmiş olacağız. Kolun ağzının lastiğini böylelikle tamamlamış oldum. Şimdi hırkamızın etrafını örmeye geçeceğiz. Ben ilk hırkamı örerken, ilk parçayı örerken şöyle yaptım. Ördüğüm parça üstünde size göstermek istiyorum hemen. İlk olarak ne yaptım? Bir kere önle hiçbir işim yok. Önde herhangi bir işlem yapmayacağım ve bunun için bu arkadan çalışmaya başlayacağım ilk olarak. Bir sıra etek ucundan ve bir sırada arka kısmından genişletme, büyütme yapacağız. Yani bu kenarı, şu ön kenarı bırakıp bu ve bu kenara çalışıyor olacağız. Hemen bu önüme aldığımdaki şu arkadaki etek ucundan, hiç öne bulaşmadan arkadaki etek ucundan başladım. Bir sıra bakın şu kısmı ördüm. Uzatmalı kısmı ördüm. Şimdi diğer parçada örerken göstereceğim. Böyle geldim, ördüm. Bir sıra geldim buraya kadar geldim ve burada durdum. Buradan sonra bir sıraya geçtim. Arkasını döndürerek üçlü kafeslerimi örmeye başladım. Bakın şu sıra 1, 2, 3. Bu üçlü kafeslere başladığımda da geldim ve artık burada durdum. Etek ucunu örmeyi de bıraktım. Şurada durdum. Tersten örerken. Sonrasında tekrardan önünü çevirdim. Düzden örerken uzun bacaklı kısmı ördüm. Geldim yukarıya. Tekrardan aşağı doğru gelirken tersten örerken de şu üçlü kafesli sıraları yapıp 3. sırada bıraktım. Şimdi ikinci parçayı önümüze aldığımızda ise bu defa tam zıt olarak bakın. Bunun kolu yukarıda ya. Böyle gösterdim size. Bunun kol kısmını bu sağ tarafımda önüme doğru çekerek aldım. Çünkü bu defa başlangıcı etek ucundan değil yukarıdan yapacağım. Yani hemen gösteriyorum şimdi. Şu köşeye geliyorum tepede. Bu köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örerek başlıyorum. Ve 3. Şimdi bu biat sıramız biliyorsunuz düz trabzanlıydı. Şimdi atmalı kısma geliyoruz. Buraya geldiğimde hemen ilk uzun bacaklı kısmı örüyorum. Ben başlatıyorum. Diğerlerini de zaten göreceğiz. 1, 2 ve 3.'yü ördüm. Bakın. Hemen geldim. Bacağa. Uzun ördüm. Tekrardan diğer boşluktayım. Hep aynı işlemi tekrar edeceğim. Gösterdiğim kenarları örerken. Şimdi tekrardan o kenarları da size göstermek istiyorum. Bu mantıkla devam edelim. Neydi bu? Bu benim arkam. Arka ve böyle gelip hop buradan da dönüp bu etek ucunda duracağım. Önü örmüyorum. Burada arkayı şimdi geçtim. Hemen aşağı doğru gelirken etek ucuna dönmeden önce burada da bir kere benim kendim buradaki trabzana batıp uzun örüyorum. Yanına 3.'yü örüp araya battım şu anda. Köşeye geldiğimde köşede yine hırkanın bütününde yaptığım gibi 3 tane ikili trabzanımı örüyorum.
3 tane 3 tane zincirimi çekiyorum. Yeniden 3 tane ikili trabzanımı örüp şimdi artık etek kısmına geçiyor olacağım. Burada da ilk başlarken şu uzun bacağı ben örüyorum. Özür dilerim. Uzun bacağı ben örüyorum deyip alta değil yana gittim. Altındakini öreceğim tabii ki. Sonra yeniden buraya geldim. Bu şekilde şimdi şu arka ve bu etek ucunu şuraya kadar devam ettireyim. Burada son gruptaki altta uzun bacak yoktu. Onu da ben uzatarak ördüm. Buraya da 3 tane etek ucunun son köşesine de ikili trabzanımı ördükten sonra artık bu tarafla işim bitti ve kesiyorum. Etek ucuyla da işim bitti çünkü. Neden? Bunu artık ne yapacağım? Şöyle döndüreyim hemen. Genişlettiğim kısımdan şöyle bakınız, genişlettiğim kısım, arka kısım, bir sıra fazladan ördüğüm kısım var artık benim. Burayı etek ucundan örmeye başlayacağım. Etek ucundan da nasıl örüyorum? Hemen batıp içine şöyle batacağım içine, köşenin geleceğim. Çünkü tersten ördüğüm yerdeyim artık. Bakın atmalı kısımda değilim. Üçlü grupları ördüğüm yerdeyim. Önüme yatırdım. Ters kısımdayım. Şu anda her iki parça da birbirine eş duruyor. Benim ördüğüm gibi aynı devam ederseniz şu anda parçalarınız bu aşamada. Hemen tekrardan geliyorum. Köşenin içine 3 tane ikili trabzanı örmeye başlayıp sadece bu kenarı öreceğim. Dönüşte uzun bacaklı kısmı öreceğim. Dönüşte tekrar bu üçlü kısmı örerken karşı tarafla da birleşmeye başlayacağım. Böylelikle iki parçayı birbirine ekleyeceğiz. O zaman ilk olarak hemen köşenin içine 3 tane ikili trabzanımızı örelim. Ve bütün üste kadar boşlukların içine 3 tane ikili trabzan örmeye devam edelim. Arka kenarın sonuna kadar geldiğimizde şöyle bir üçlü grubun üstünü göreceğiz ve onun üstüne hemen batıp bir ikili trabzanı ördükten sonra da şimdi bir zincir çekiyorum, tığımı üstüne ilmeğimi alıyorum, sonra şu arkasını döndürüp dibine batıyorum. İlk trabzanımı bu şekilde ördüm. Hemen yanındaki boşluğun içine 2 tane daha trabzan örüyorum. Bu benim fake çıkışımı siz zincirle yapabilirsiniz. Şimdi sıra önden örgüye geldiği için şöyle göstereyim. Aslında burada da yanlış yaptım. Sıra önden örgüde. Şimdi hemen söküyorum, bakın. Ne yapıyorum? Burada ikinciyi uzun alarak örüyorum. Ki hepsi birbiriyle eşit ilerlesin. Daha sonra aynı boşluğun içine bir tane daha üçlü grubumu örünce bunu tamamlamış oldum. Şimdi burada zaten altta batmam gereken uzun bacak kendini gösteriyor. Batıyorum. Upuzun bacağımı çekip hemen aynı boşluğun içine örmeye devam ediyorum. Alt kısma kadar bu şekilde örerek ilerleyeceğim. Ön kısımdan ördüğüm yeri de bitiriyorum. Yani uzun bacaklı kısmı. Bakın buradaki bacağı da aldım, uzattım, ördüm hemen. Şimdi sonuncuya şöyle bir tane batıp bir ikili trabzan örüyorum bu kısımda. Daha sonra yine benim fake trabzanımı örüyorum. Şu arkasını da döndürüp dibine batıyorum. Şimdi burada artık birleşmeye başlayacağız. Bunu ilk ördükten sonra şöyle ters çeviriyorum. İki parça, bakın etek uçları birbirine denk geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu artık buradan
karşılıklı birbirine birleştirmeye başlıyorum. Arka kısmını tersten trabzanlarla örerken. İlk trabzanımı örmüştüm. Şimdi buradaki parçayı alıyorum. Buradaki ilk trabzanın tepesine batıp içinden geçirdikten sonra bu ilmeğimi de içinden çıkartıyorum. Şöyle çıkarttım. Daha sonra bir zincirimi çekip buradaki boşluğun içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum ve karşısındaki denk gelen boşluğun içinden batıp çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Buraya geldim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Tığdan çıktım ve hemen arkadan çıkartıp bir zincir çektim. Tekrardan buradaki boşluğa battım. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Ve hemen tığdan çıkıp karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkarttım. Şimdi biraz daha yaklaşarak bir tane daha göstereyim. Ve üste kadar birleştiğimizde artık iki parçayı birbirine eklemiş olacağız. Tek parça haline gelecek iki parçamız. Sonrasında da zaten etrafını örüp hırkamızı tamamlayacağız. Arkada birleştiğimiz yerde de sona doğru yaklaştık. Şimdi burada boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Hemen diğer parçada karşısına denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve buradaki trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan örüp tığımdan çıkıyorum. Buradaki üçlünün tepesine de gelip bunu buradan kaydırarak çıkarttıktan sonra bir de zincirimi çekip arkayı da birleştirmiş oluyoruz böylelikle. Şimdi sıra hırkamızın etrafını örmekte. Etrafını örmek için de şöyle hemen kol altına gelen bir yeri tercih ediyorum. Şöyle bakın, kol altından şöyle tutup hemen oraya denk gelen aşağı yukarı bir yeri tercih ediyorum. Siz dilediğiniz renkle tabii ki etrafını geçebilirsiniz ama ben yine bejle devam edip antresitle de birkaç sırada sonlandırmayı planlıyorum. Finalinde hani renk geçişlerini nasıl yaptığımı çok daha iyi görürsünüz. Şimdi burada hemen lastik örümüne başlayacağım. İlk sıramı sadece ikili trabzanlarla örüyor olacağım. Herhangi bir noktadan geliyorum. Şurada trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan ördükten sonra hemen yandaki trabzanın tepesine de bir ikili trabzanımı örüyorum. Bu sırada bütün trabzanların tepesine bir ikili trabzan mantığına devam ediyor olacağız. Buralar hep aynı. Şuradaki kısma gelip buradaki geçişi size göstermek istiyorum. Şimdi bu orta kısma geldiğimizdeki buradaki geçişi birlikte yapalım istedim. Şimdi burada şu kısmı düzgün görünecek şekilde trabzanlarla doldurarak geçiyorum. Bir tane daha ister. Daha sonra buraya geliyorum. Bunun içine bir tane örüyorum. Bir tane de şu kısmı örüyorum. Daha sonra bunun içine 2 tane. Burada da bir tane örüyorum. Şöyle de bir tane. Buraya geldiğimde de yine 3 tane öreceğim burada. Daha sonra yeniden buraya geldim. 2 tane. Trabzan boşluklarını burada 2 tane ile geçiyorum. Sonrasında ise şuraya da bir tane örüp trabzanların üstünü örmeye başlıyorum yeniden.
Köşeye kadar da trabzanlarımın üstünü örmeye devam edeyim. Sonra köşedeki geçişi de birlikte yapalım. Şimdi de göstereyim. Burada köşeye yaklaşıyorum. Köşeye yaklaşırken de yine her bir trabzanın tepesine ikili trabzanımı örerek ilerledim. Şimdi şurayı da geçeceğiz. Burada bir üçlü grubumuz var. Ve şimdi şu dönüşte köşeyi buraya çalışıyor gibi davranacağız. Yani döndüm. Şimdi 2 tane ikili trabzan ördüm. Hemen 2 tane zincir çekip bu boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Ve dönüşe geldim. Şimdi burada da bir geçişte ikili trabzan ördüm ve ikili trabzanlarımın tepelerini örmeye devam ediyorum. Yani şöyle bir geçiş yaptık. Enseye kadar, ensedeki dönüşteki yapacağımız toparlamaya kadar da bu şekilde devam edelim. Orada geçişi birlikte örelim. Ensedeki kısma geldik. Bakın şimdi ensede şöyle bir görüntümüz var. Şu genişletme yaptığımız yerler. Ben buradayım. Şimdi hemen ilk olarak bu köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buraya gelip buradaki trabzan boşluğunun içine de 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve buradaki boşluğa geliyorum. Trabzan boşluklarını örmeye devam ediyorum. Buradaki geçişte de şuraya da bir tane öreceğim. Ve bu ortaya geldiğimde de buraya da trabzanlarımı 2 adet buraya, 2 adet de buradaki trabzanın boşluğunun içine örüyorum. Daha sonra yeniden buraya geldim. Bir tane buraya, 2 tane trabzan boşluğuna, şuraya da bir tane örüyorum. 2 tane yine trabzan boşluğumuzu öreceğim. Şimdi burada ensedeki yine dönüşteyiz. 2 tane de buraya örüyorum. Ve hemen köşeden bir taneyi örüp trabzanlarımın üstüne örmeye başlıyorum. Yani şöyle bir yuvarlayarak enseyi yumuşak bir şekilde geçiş yaptım. Artık ensede başka yapacağım işlem yok aslında. Bir üst sıraya geçtiğimde lastik örerken her bir trabzanın üstüne sırasıyla hiçbir kesme ya da arttırma yapmadan örmeye devam edeceğim. Başladığım noktaya kadar trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Diğer köşeyi de birlikte geçelim istedim. Şimdi buraya geldiğimde 2 taneyi örüyorum açıkla. Şimdi buraya da geldim. Köşeyi burada döneceğim. Yani ne yapacağım? Buradaki trabzan boşluğunda az önce yaptığım gibi 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir. Tekrardan buraya geldiğimde 2 tane ikili trabzan örüp trabzanların tepesine batmaya başlayacağım. Şöyle göstereyim. Burada da köşeyi bu şekilde çalıştık. Şimdi başladığım yere kadar örmeye devam ediyorum. Sonra bir üste çıkıp lastiğe de birlikte başlayalım.
Sırayı tamamlıyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batacağım. Hemen arasından ilmeğimi çıkarttıktan sonra yalancı trabzanımı örüyorum. Siz tabii ki yine burada zincirle yükselebilirsiniz. Ve sırasıyla trabzanlarımı öne ve arkaya alarak örmeye başladım. Bu kalınlığı beğeninize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz 2 sırada bitirebilir, isterseniz 3, 4 ya da 5 fazlasını da örebilirsiniz. Ben 4 sırada lastiği tamamlamak istiyorum. Bu benim ikinci sıram. Yani trabzanı da sayıyorum. Bu ikinci sıram. 2 sıra bu bej ile örüp bitirdikten sonra antrasite geçeceğim. 2 sırada antrasitle örüp çerçevesini onunla tamamlamak istiyorum. Şimdi burada başladık. Aynen sırasıyla önce öne alarak başladım. Sonra arkaya alarak trabzanımı örmeye devam ediyorum. Şimdi siz de köşeye kadar ilerleyelim. Köşedeki geçişi de göstereyim. Ondan sonrası zaten birbirinin tekrarı olacak sıralar. Lastikte şu köşeyi nasıl geçtiğimi de göstermek istedim size. Şimdi sırasıyla yine trabzanlarımı örüyorum. Daha sonra köşeye geldiğimde bu köşede 2 tane ikili trabzanımı örüp 2 de zincirimi çekeceğim. Tekrar 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve trabzanlarımı sırasıyla yine örmeye başlıyorum. Öne ve arkaya alarak. Şimdi başladığım yere kadar farklı bir şey yok. Bir sırada renk değiştireceğim. Bunu kesip yeni renge başlayacağım. Aynı kolda yaptığım gibi. Sonrasında ise yeniden bu köşedeyken size köşedeki geçişimi göstermek istiyorum. Çünkü bir sırada köşedeki sayılar bir miktar değişecek. İkinci rengi de örmeye başladım. Üçüncü sırada. Şimdi buradaki köşedeki değişik geçişi size göstermek istiyorum demiştim. Daha doğrusu sayılar değişiyor. Sırasıyla gene buraya kadar bütün trabzanlarımı ördüm. Bakın buraya kadar aynı geldim. Şimdi köşenin içine geldiğimde normalde 2 tane ikili trabzan örüyordum. Ama şimdi burada bir tane örüp 2 tane de zincir çekeceğim. Ve hemen aynı boşluğun içine bir tane daha örüp trabzanları sırasıyla öne ve arkaya alarak örmeye devam edeceğim. Bu sırayı da bu şekilde tamamladıktan sonra aynı rengi gene bir yukarı çıkartacağım ve köşedeki geçişi size tekrar göstereyim. Ondan sonra da zaten hırkamız tamamlanmış olacak. Antresitin de ikinci sırasında köşeyi birlikte geçelim istedim. Bakın oraya yaklaşırken sırasıyla hepsini örmeye devam ediyorum. Köşeye geldiğimde ise köşedeki trabzanı sıraya göre örüyorum. Sonrasında boşluğun içine bir ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yeniden bir ikili trabzan örüyorum ve trabzanın bir sonrakine bakıyorum. Bir sonraki önden örüldüğüne göre bunu arkadan örüp düzeni bozmadan devam ediyorum. Bu da benim lastikte son sıram. Başladığım yere kadar örüp tamamlayacağım. En sevdiğimiz kısım finale geldik efendim. 36'dan 40 bedene kadar çok rahatlıkla uyacak bir hırka hazırladık beraberce. Şöyle size hemen ölçü verecek olursam şöyle kol altından kol altına bir ölçü veriyorum.
56 santim diyelim, 56 yani 112 santim civarı. Şu ortadaki payı da düşürürsek 110 santim diyebiliriz. Boy uzunluğuna gelecek olursak eğer, boyu da hırkamızın 54 santim, 55 hatta diyebilirim. Benim çok içime sindi. Çok sevdiğim bir hırka oldu. Tabii ki boyunu daha uzun örmek istiyorsanız altına ayrıyetten uzunluk örebilir. Sadece eteğini örerek geçebilirsiniz. Daha büyük beden çalışmak isteyenler bizim 25 sıra olarak ördüğümüz bu kısmı 26, 27, 28 diye çoğaltabilirler. Hatta 4 sıra ördüğümüz lastiği 6 sıra örerek iki taraftan da 2'şer santimden 4 santim bir tık bir beden büyütmek de mümkün olabilir. Bunu da söylemek istedim sizlere. Benim çok içime sindi. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Ne kadar ip gittiğini söylemek istiyorum şimdi size. Efendim toplamda 450 gram ip gitti. Antrasitten 140 gram, mordan 160 gram, kremden de 150 gram harcadım. Kullandım. Yani 450 gram gibi sıcacık tutan kışlık bir hırkam oldu. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli diye hatırlatırken, abone değilseniz hala lütfen abone olmayı unutmayınız. Şöyle aşağıda bir de katıl butonu var. Oraya tıklayarak kendi tercihinize göre beni destekleyebilirsiniz. Bir de tabii kalbinizi bırakmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.